Yakın zamanda bu Türkiye Varlık Fonu ve aramda bir dava konusu geçti alan adıyla alakalı. Onunla alakalı şimdi deneyimlerimi anlatacağım. Ne yaşadığımı anlatacağım. Ee, En baştan Heh, 25 Ocak 2017 tarihinde ben GoDaddy'nin auction'ından işte bir alan adı gördüm böyle Türkiyesigorta.com. Hoşuma gitti. Ön ödemesini yaptım. 27 Ocak 2017 tarihinde alan adını kendi üstüme kaydettim. Satın aldım yani. Artık o benim uluslararası bir mal varlığım oldu, mülküm oldu. Ee, Bu hikayeyle bağlantılı bana dava açan taraf Türkiye Varlık Fonu 2020 yılında Türkiye Sigorta Anonim Şirketi diye bir markayı üzerlerine patentlemek için başvuruda bulunuyorlar. Bu Nisan ayının 2020'si. Yani benim alan adına aldığım tarihten yaklaşık işte 3 sene 3 ay sonra. Bu başvuruları da 2022'de onaylanıyor. E, Sonuçta bir marka oluşuyor. Türkiye Sigorta Anonim Şirketi diye. Bu arkadaşlar işte bu süre zarfında benim alan adım satılık olduğu halde herhangi bir iletişim kurmuyorlar benimle. Hani ihtiyacımız yok diyorlar herhalde. Dolayısıyla ben de onlarla iletişim kurmuyorum. Çünkü etik değil benim. Onlara ulaşıp işte alanı da istiyor musunuz demem. Zaten etik olan bir şey değil. Kendileri benimle iletişim kurmak yerine işte alanına çökmeye yani gasp etmeye karar veriyorlar. İlk iletişimleri de şu an ekranda gördüğünüz bu phishing raporuyla başlıyor. Cloudflare'e yani benim servis aldığım bir servis sağlayıcıya bu alan adı işte bizim e, Türkiye Sigorta.com.tr alan adımızı taklit ediyor. Ve insanları hani oltalıyor demek oluyor bu phishing. Sundukları rapora gideyim. Şurada raporda da hiçbir bilgi yok ve Finlandiya'dan anonim olarak gönderilmiş. Arkadaşlar VPN kullanarak başvuruyorlar buna da. Sağ olsunlar hani e, kimlikleri belli olmasın diye. Sanki oraya alan adını yazdıklarını anlamıyoruz yani. Burada ekran görüntülerinde de zaten o raporda e, anlık ekran görüntüsü şu an benim sitemin aynısı. Şöyle bir web sitesi. Çok basit sigortacılık bilgileri falan veren bir web sitesi bu. Herhangi bir sigortacılık faaliyeti yok. Herhangi bir form yok, sizden bilgi istenmiyor. Telefon yok, WhatsApp yok. Sadece bir e-posta var. O da diyor ki bu alanda satılık. Bununla alakalı teklifiniz varsa bu e-postadan yapabilirsiniz. Burada önceden ben bu kendi alan adımın e-postalarını kullanıyordum ama şirket rahatsız olmuş bundan. Dava sırasında rahatsızlığını dile getirdiler. Ben de gene iyi niyetimden kaldırdım, Gmail koydum şimdilik. Bu zorunlu bir şey de değil, kaldırmak zorunda değilim. Yani benim yasal hakkım alan adını kullanmak. Hoş geldin Meryem Sude. Bir dava var Türkiye Varlık Fonu'yla aramda geçen de onu anlatıyorum. Bunun üzerine bu 16 Mayıs 2025'te bu raporun ardından bu arkadaşlar 29 Mayıs 2025 tarihinde VIPO'ya bir form dolduruyorlar. Hoş geldin Mustafa. Doldurdukları formda işte bazı bilgiler falan var. Ben onları görmedim. Daha sonra bana e-posta ile ulaştı bu arkadaşlar. Bana e-posta gönderen Asis Patent diye bir patent firması. Burada şahsın bilgilerini gizledim KVKK gereğince ama firmayla alakalı benimle iletişimlerini paylaşabiliyorum sizinle. Kusura bakmayın.
Şimdi olayın özeti, Türkiye Varlık Fonu benim alan adıma gasp etme girişiminde bulunuyor. Bir dava açıyorlar. Bu davayı ben kazandım. Davayı anlatıyorum şu an. Aramızda nasıl bir iletişim geçtiğini. Neyse, bu Asis Patent'ten bir e-posta alıyorum ben. Bu işte 3 Haziran 2025 tarihinde. Ve e-postanın konusu alan adının Türkiye Varlık Fonu'na derhal devir işlemi, son yasal uyarı. Ben bunu spam zannettim aslında ilk başta. Bu arkadaşlar yani çok tuhaf bir başlık seçimi yapmış. Neyse. Yavaş yavaş açıklaya gideceğim maile de zaten. Bana attıkları mailin içeriği. İlk mail bu. Sayın yetkili, elinizde bulunan Türkiye Sigorta.com alan adını izinsiz olarak satışa çıkardığınız ve bu süreçte Türkiye Varlık Fonu'na devri gereken bir kamu varlığına yönelik hukuka aykırı bir işlem yaptığınız tespit edilmiştir. Şimdi birincisi, siz kimsiniz? Kimden izin isteyeceğim ben alanı satarken, kendi mülkümü? Böyle bir şey var. Sonuçta bu süreçte Türkiye Varlık Fonu'na devri gereken kamu varlığı. Benim şahsi mülküm, uluslararası mülküm, bunların kamu varlığına dönüşmüş birdenbire. Nasıl bir utopyada yaşıyorlarsa arkadaşlar. Aleykümselam Yiğit, hoş geldin. Devam ediyorum. Alan adı üzerinde yapacağınız her türlü ticari girişim hem hukuka aykırıdır hem de kamu menfaatine zarar vermektedir. Yani bana kendi mülkümde ticari girişim yaparsam bunun hukuka aykırı olduğundan bahsediyor ki bu çok saçma. Ben zaten ticari bir girişimde de bulunmuyorum orada bu arada. Sadece bilgiler yazıyor. Yok, geç kalmadın ya. Daha yeni başladık sayılır. Yani Cloudflare'in bir phishing raporu vardı. Oradan ilk e-postaya geçtim zaten. Geç değil yani. Bu kapsamda alan adının derhal Türkiye Varlık Fonu'na devri işlemini başlatmanızı, alan adını satışa çıkarma ve üçüncü şahıslara teklif sunma gibi tüm faaliyetlerden derhal vazgeçmenizi, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde resmi olarak olumlu dönüş yapmanızı açık ve kesin şekilde talep ediyoruz. Şimdi adam diyor ki bana hem alan adını devret hemen, hem satışa çıkarmaktan, teklif istemekten vazgeç ve bu tebliğinden sonra bana olumlu dönüş yap 7 gün içinde diyor. Yani neye dayanıyorsun bu istekte? Aksi halde diyor, konuyla ilgili olarak sulh hukuk mahkemesi ve ceza mahkemelerinde dava açılacak. Maddi ve manevi tazminat taleplerimiz kapsamlı şekilde iletilecek. Resmi kurumlara suç duyurusunda bulunulacak. Alan adının Türkiye Varlık Fonu devri için zorlayıcı hukuki ve idari işlemler başlatılacak. Sonuçlandı dava. Bu süreçte ortaya çıkacak tüm zararlar, masraflar ve yaptırımlar tarafınıza rücu edilecektir. Bu uyarı alan adı üzerinde yapılacak hukuksuzluklara karşı tarafımıza verilmiş son yasal uyarıdır. Kendine yazmış herhalde. Kamu varlığına sahip çıkılması hususunda gösterecek duyarlılığa önem veriyor. Gereğinin derhal yapılmasını bekliyoruz. Böyle kamu varlığı oldu birdenbire. Benim şahsi malım, paramla satın aldım. Bu hangi marka? Türkiyesigorta.com diye bir mülk. Alan adı bana ait. Bu arkadaş diyor ki bu kamunun malı. Sen bunu nasıl satışa çıkarırsın? Senin bunu derhal bize devretmen gerekiyor. Yani koşulsuz şartsız. Bu Asis Patent Türkiye Varlık Fonu adına yapıyor bu işi bana. Ben de merak ettim kimsin, necisin diye. O yüzden bu arkadaşa bir sonraki mailde zaten bilgilerini istiyorum. Yani ben önce ilk başta bunu ben spam veya böyle oltalama falan şeyler var ya e-posta, öyle bir şey zannettim. Yani o kadar kötü ki. Yani tehditler var, şeyler var.
Şimdi istediklerimizi yapmazsan topuğuna sıkarız falan gibi bir mesaj yani. Valla Türkiye Varlık Fonu büyük bir firma olduğu için aracı kullanabilir. Vekili üzerinden ulaşabilir. Onda sıkıntı yok. Neyse ben bunun üzerine bir cevap yazıyorum bunlara. Yani merak ediyorum yani o legit misin acaba diye. Sayın yetkili, gönderdiğiniz e-posta tarafımıza ulaşmıştır. Ancak iddialarınızın hukuki dayanaklarını, ticari marka tescil belgesi, patent belgesi vesaire yani bütün hukuki belgelerini istiyorum aslında. Tarafıma iletmenizi rica ediyorum. Ayrıca Türkiye Sigorta.com alan adını 2017 yılında tescil ettirdiğimi ve bu tarihte Türkiye Sigorta AŞ'nin henüz kurulmamış olduğunu belirtmek isterim. Bu bilgi önemli. Alan adlarında markadan önce alan adı tescil edilmişse markanın hiçbir önemi yok. Sizin alan adınız meşru oluyor. Her zaman böyledir yani. Dava açarsanız kaybedersiniz bu tarz durumda. Yani ben adamın markasını sömürmediğim sürece, onları taklit etmediğim sürece bana bir şey yapamazlar. Bu bilgiyi o yüzden veriyorum burada. Tabii ben 3 yıl önce aldım onlardan. Yani onların aklında bu fikir daha vitamin bile değilken benim elimde domain var, öyle düşün. Ayrıca alan adını 2020 yılından önce satışa çıkardığımı, bu da adamların markası 2020 yılında başvurdukları için belirtiyorum bunu da. Ancak bugüne kadar Türkiye Sigorta AŞ yetkililerinden alan adı ile ilgilendiklerine dair herhangi bir iletişim sağlanmadığını da hatırlatmak isterim. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve belgeler sunmanız halinde talebinizi değerlendireceğim saygılarımla. Yani burada ben nazik davranmaya çalışıyorum. Bir mail daha atıyorum sonra. Hani yeterince açık olmamış diye düşünüyorum şuradaki hukuki dayanakları kısmını. Sayın X, önemli değil kim oldu, o savcıya lazım, size değil. Önceki mailime ek olarak iddialarınızı değerlendirebilmem için Asis Patent'in Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Sigorta AŞ adına hareket etme yetkisini gösteren resmi bir vekaletname veya yetki belgesi sunmanızı rica ediyorum. Ayrıca e-postada belirtilen kamu varlığı ve hukuka aykırılık iddialarının dayandığı somut hukuki belgeleri, örneğin ticari marka tescil belgesi, mahkeme kararı tarafıma iletmenizi talep ediyorum. Gereği için bilginize ve bir içtihat veriyorum kendilerine. Bu içtihat Türk hukukunda markadan önce tescil eden alan adının meşruluğunu gösteren bir içtihat zaten. Hani olabildiğince nazik bir şekilde yazıyorum. Bunun üzerine bu arkadaş bir dönüş sağlıyor bana. Sanırım ertesi gün mü? Evet, ertesi gün. Merhaba, göndermiş olduğunuz yanıta istinaden tarafınıza bazı hususları açık şekilde hatırlatma gereği doğmuştur. Türkiye Sigorta.com alan adı doğrudan Türkiye Varlık Fonu çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Sigorta AŞ'nin ticari itibarına, kurumsal kimliğine ve marka bütünlüğüne ilişkin doğrudan bağ içermektedir. Yani ne zaman bağlanmış bu, neyle bağlanmış? Yani hiçbir fikrim yok. Bu arkadaşın hayal dünyası. Alan adının şu anki kullanım şekli ve satışa arzı kötü niyetli kullanım, ticari marka hakkına tecavüz. Yani adamları ben silkelemedim. Yani tecavüz yok bu arada. Haksız rekabet ve internet ortamında itibar gaspı olarak değerlendirilmektedir. Vallahi ben de bilmiyorum ne gibi bir bağ var ya. Ve bana şu linki gönderiyor bu arkadaş özellikle. Türkiye Varlık Fonu deyip yönetim kurulu linkini gönderiyor. Bu linki gönderme sebebi de yönetim kurulunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi ve resmi bulunması. Burada bana şunu ima ediyor yani arkadaş. Bizim arkamız güçlü. Cumhurbaşkanı bizim arkamızda. Eğer dediğimizi yapmazsan bunun siyasi sonuçları olacak demek istiyor. Benim anladığım bu. Devam ediyorum. Bu doğrultuda
Türkiye Sigorta AŞ'nin resmi vekil ve temsilci sıfatıyla bu vekaletini gönderiyor ekte. Ama ben tabi bilmiyorum orijinal mi değil mi. Bir şeyler gönderiyorlar. Tescilli marka ve ticaret ünvanı haklarının korunmasına ilişkin yasal yetki ve yükümlülükler kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, FİSEK 56-51 sayılı yasa kapsamında sallıyor bir şeyler. Alan adının ivedilikle devri tarafınıza beklenmektedir. Bu konuda alan adının tarafımıza devredilmesi karşılığında hali hazırda hazırlanmış olan tüm dava dosyaları geri çekilecek ve uzlaşma ile süreç kapatılacaktır. Şimdi bu nasıl bir uzlaşma ya? Ben anlamadım. Var mı aranızda nasıl bir uzlaşma olduğunu bunu anlayan? Mesela şöyle yapalım. Yusuf abinin bir tane adası var. Böyle ülkelerden bağımsız uluslararası sularda hiçbir ülkenin kontrolü altında değil. Muz Cumhuriyeti'nden biri geliyor diyor ki bana o şeyi vereceksin tapusunu. Vermezsen de benim adamlar gelecek senin topuğuna sıkacak. Ama sen verirsen bunu tapuyu bize yani biz geri çekileceğiz hali hazırda uzak duracağız senden. Uzlaşmayla süreç kapatılacak. Problem yok yani. Ancak bu son fırsat niteliğindeki çağrıya da olumsuz yanıt vermeniz veya süreyi geçirmeniz halinde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde alan adının tahsisi ve mülkiyet hakkının devri talepli dava, alan adının kötü niyetle elde tutulduğu gerekçesiyle kötü niyetli tescil davası, marka hakkına tecavüz ve haksız kazanç sağlama fiilleri kapsamında cezai yaptırım süreçleri başlatılacaktır. Ayrıca İKAN ve TRABİS, bir de burada TR uzantılı alan hatları sistemi yazmış arkadaş. Sanki benimki TR uzantılıymış gibi. Kötü niyet konusuna geleceğiz daha şimdi. Ben de anlamadım zaten. Buraya kadar ben konuyu anlamadım ki yani. Ben haklıyım zaten. Bir problemim yok. Adam geldi burada bana kötü niyet isnat ediyor. İKAN ve TRABİS nezdinde resmi şikayet prosedürleri başlatılmış olup bu süreçte uğrayacağınız tüm zarar ve masraflar yalnızca tarafınıza ait olacaktır. Alan adının kayıt tarihi ne olursa olsun, bu da bana 2017'de kaydedildi dedim ya, ki yani bir alan adı konusunda uzman bir patent ve marka vekilinin bu cümleyi kurmaması gerekir normalde. Alan adının kayıt tarihi ne olursa olsun Türkiye Sigorta AŞ'nin fiili ve hukuki hak sahipliği kurduğu andan itibaren marka üzerine üstün hak tahsis edilmiştir. Bu durum içtihatlarla sabittir. Halbuki böyle bir şey yok. Belirtmiş olduğunuz organik bal dünyası kararı bizim davamızda kötü niyetin tescil sonrasında devamı unsurunu daha da güçlendirmektedir. Böyle bir şey yok. Ortada bir kötü niyet yok zaten her şeyden önce. Süreç uzlaşma ile sonuçlanmadan önceki son iletişim olarak tarafınıza bu mesajı iletiyoruz. Alan adının Türkiye Varlık Fonu çatısının altındaki Türkiye Sigorta AŞ'ye resmi ve kalıcı şekilde devri için gerekli işlemleri 3 iş günü içerisinde başlatmanızı, 7 günde 3'e düştük bu arada. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sürecin tarafınıza karşı başlatılacağını kesin ve net şekilde bildiririz. Ayrıca bana şuradan telefondan ulaş falan diyor. Lan sana ne ulaşacağım? Ben dolandırıcı olarak görüyorum seni zaten şu aşamaya kadar. Burada ben kendine son cevabımı yazıyorum aslında. Artık hani bir evraklar gönderdiler bana bu aşamada. Şu e-postayla beraber. Gönderilen evraklara bakıyorum. Tutarsızlıklar var, hatalar var. Benimle alakası olmayan alan adıyla ilgili dosyalar var evrakta. Ben iyice şüphelendim. Bunlar herhalde yapay zeka ile hazırladılar bu evrakları. Yani konuya hiç hakim değiller. Ya da hani ki saçma olur, marka patent vekili diyor adam. Dolandırıcı diye düşünüyorum. Yani oltalama yapıyor bunlar. Benim aklımdaki fikir bu şu an. Şu cevabı yazıyorum kendilerine. Sayın X,
E-postanız ve ekteki belgeler. Vekaletname, marka tescil belgesi, Wiki UDRP şikayeti, e-tespit tutanağı, erişim engelleme talebi, böyle bir talepleri de olmuş sözde, doğru mu bilmiyorum, tarafıma ulaşmıştır. İddialarınızı dikkatle değerlendirmekteyim ancak bazı hususları açıklığa kavuşturmak için ek bilgi talep ediyorum. Marka tescili ve hukuki pozisyon diyorum, başlık. Türkiye Sigorta.com alan adını 2017 yılında tescil ettim. Bu tarih Türkiye Sigorta AŞ'nin 2020 yılında kurulmasından ve Türkiye Sigorta markasının 13 Nisan 2020 tarihli tescilinden önceye dayanmaktadır. Yargıtay'ın Organik Bal Dünyası ve X kararları markadan önce tescil edilen alan adlarının korunabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca 2017 ve 2024 yılları arasında herhangi bir itirazda bulunulmaması Yargıtay'ın bir kararıyla yine uyarınca sessiz kalma ilkesini gündeme getirmektedir. Bu bağlamda kötü niyet iddianızın dayanaklarını netleştirmenizi rica ediyorum. Şimdi burada kötü niyet iddiasında bir dolandırıcılık faaliyeti var ve farklı bir alan adı Ü harfiyle Türkiye Sigorta diye .com diye bir adres üzerinde bunun evraklarını göndermişler. Ben bunları karıştırdıklarını düşündüğüm için evrakların tekrar göndermelerini ve tam hepsini yollamalarını istiyorum. Şimdi burada onu göreceksiniz. WIPO UDRP şikayeti diyorum. 29 Mayıs 2025 tarihli WIPO şikayetinizde alan adının Instagram ve WhatsApp üzerinden yanıltıcı kullanıldığı iddia edilmekte. Ancak bu iddiaları destekleyen ekran görüntüleri veya somut delilleri eklenmemiştir. Çünkü başka bir alan adıyla ilgili evraklar var. İlgili sosyal medya ve WhatsApp yazışmalarının tam kopyalarını paylaşmanızı talep ediyorum. Ayrıca alan adında sigortacılık hizmeti sunulmadığı ve içeriğin yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu belirtmek isterim. Şimdi burada size şeyleri de göstereceğim. Gönderdikleri Instagram reklamı bu. Şu an orijinal kalitesinde görüyorsunuz. Küçültme, kalite değişikliği falan yapmadım ben. Böyle bir dosya, resim. PDF formatında. Buradan büyüteyim ben. Burada bir alan adı yazıyor. İşaretlemişler böyle. Bir silüet şeklinde. Benim alan adıma benziyor mu? Yani buluta baktığında hani böyle iki dik çubuk, iki tane yanda yuvarlak görürsün, bir şey benziyor. Benziyor kardeşim. Bir şey diyemiyorum. Ama burada bu alan adına resmin üzerine yazı yazılmış olabilir. Orada alan adı görülüyor mu bilmiyorum. Ne yazdığını da bilmiyorum. Hangi karakterler var o da net değil. Bu zaten geçersiz bir evrak. Delil olarak kullanılamaz bu şekilde olduğu için. Tam olarak okunabilir olması gerekiyor bütün karakterlerin bir delil sunduğun zaman. Böyle bir şey sunulmuş. Bu evraktan da şöyle geri gideyim. WhatsApp'ta sohbet et diyor. Buradan WhatsApp mesajlarına gidiyor. Şimdi onlardan birini açıyorum size. Bu WhatsApp görüntüsünde de şu şeyleri görüyorsunuz herhalde. Adresleri. Bu adresler açık ve net bir şekilde okunabiliyor zaten. Bu artık patent ve marka vekili bunu görmemiş olabilir mi? Kör mü adam bilmiyorum. Yani ben iyi niyetli bir yanlışlık, hata yapıldığına inanmıyorum burada. Bu özellikle konmuş buraya, bu İsviçre'ye gidiyor mahkemeye. Burada adamlar onu fark etmez, belki görmezden gelir. Biz de bunu delil olarak kullanırız diye konmuşa benziyor. Benim görüşüm bu şekilde. Gayet açık bir şekilde orada Ü harfiyle Türkiyesigorta.com yazıyor. Diğer bir resim vereceğim. Bu yazışmalar içerisinde geçen. Böyle bir dolandırıcılık faaliyetiyle alakalı. Burada yeşil olan yazılar bir şahsa ait, beyaz olanlar dolandırıcıya ait. Şahıs diyor ki sizdeki adres com ile bitiyor, benim girdiğim site com.tr, hani bu Türkiye Sigorta com.tr'li bir siteye girdim diyor ama siz com'lu bir site veriyorsunuz diyor. O Ü harfli Türkiye Sigorta için. Evet, benim olduğumu iddia ediyorlar, o yüzden anlatıyorum zaten. İddia ettiler davada, ben bunun olmadığını kanıtladım zaten, o ayrı. Ya ben şu an olayı anlatıyorum. Aynıdır efendim diyor dolandırıcı.
Adam diyor ki com uzantılı sitede alanı satılık yazıyor diyor. Benim siteme girmiş arkadaş. Satılık diyor. Şuradan geleyim. Burada satılığı görüyor. Diyor ki ben com'a girdim. Satılıktır yazıyor. Sayfanın en altında. O da diyor ki yanlış yere bakıyorsunuz. Hani bunları okusalar burada da görecekler o farkı aslında. İşte ben internet sitesinden işlem yapmak istiyorum diyor. Adam çünkü burada WhatsApp'tan işlem yaptırmaya çalışıyor. Tamam yapın diyor. Adam da siteye giriyor. O şeyin sitesine, buradaki o Ü harfli olana. Ve böyle bir ekran görüntüsü atıyor. Türkiye sigorta Ü harfli com/Landır okunmuyor diyeceksin. Doğaldır. Ama boş bir sayfa görüyorsun ve Landır'a yönlendirilmiş. Bunu görebiliyorsun. Benim siteme girdiğin zaman ne oluyor? Bir yazılar var. Landır yok. Hadi Landır'a özellikle gideyim diyelim. Not found yazıyor. Boş bir sayfa gelmiyor. Şimdi Ü harfliye gireceğim bak. Landırsız olarak Türkiye Sigorta.com'a giriyorum. Tabii şu an bir uyarı veriyor benim operam. Ama ignore diyeceğim. Kendi otomatik Landır'a gitti. Boş bir sayfa geldi. Bir daha deniyorum. Hemen Landır'a gönderiyor. Yani adamın girdiği sayfa bu. O ekran görüntüsünde. Bunlar diyorlar ki bu dolandırıcılık faaliyetini ben yapmışım. Arkadaşlar öyle iddia ediyorlar benim olan adımda. Ben de diyorum ki sen bana benim alanımla ilgili bir şey göndermedin. Onları gönder. Tam dosyaları yolla diyorum o yüzden. Ondan sonra diyorum ki erişim engelleme talebi. Bunlar bir talepte bulunmuşlar. Bilmiyorum doğru mu değil mi? Çünkü sadece talebin kendi var. Bir dava numarası yok. Davanın durumu hakkında hiçbir bilgi yok. Bana bir bilgi verilmiyor. Yani bir talep oluşturulmuş. Belki mahkemeye bile savcılığa verilmemiş gibi düşün yani talep. 3 Nisan 2024 tarihli İstanbul Sus Ceza Hakimleri, nöbetçi Sus Ceza Hakimleri yapılan erişim engelleme talebinizde alan adının Sigortacılık Kanunu madde 35'e aykırı olduğu öne sürülmektedir. Madde 35'te de diyor ki sigortacılık faaliyeti var. Halbuki böyle bir şey yok alan adında. Yani böyle bir talep, yalan beyanla bulunuyorlar. Eğer bu şey oluşturulduysa oluşmamış bile olabilir yani. Aradan da geçmiş 1,5 sene, yani varsa bile reddedilmiş zaten belli yani. E-tespit tutanağında da alınadığın yalnızca genel sigorta bilgilerinin yer aldığı gösterilmektedir. Sigortacılık Kanunu madde 35 risk üstlenmeyi gerektirir. Bu faaliyet alanında mevcut değildir. Başvurunun dosya numarasını ve mahkeme sürecinin durumunu paylaşmanızı rica ediyorum. Bu önemli bir bilgi çünkü bundan sonra adamı şaltere atıyor arkadaşlar. Devam edeceğiz. Valla marka patent vekili olmuş yani Ü ve U arasındaki farkı bilmiyor. Bir şey diyemiyorum ben. Neyse uzlaşma önerisi. E-postanızda dava dosyalarının geri çekilmesiyle uzlaşma sağlanabileceği belirtilmiş bu konunun müzakereyle çözülebileceğini göstermektedir. Alan adının devri konusunda yapıcı bir diyalog için hazır olduğumu ifade etmek isterim ancak yukarıdaki belgelerin ve iddiaların eksiksiz olarak sunulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir. Belgeleri göndermeleri durumunda bunu yapacağımı belirtiyorum yani. Değerlendireceğimi. Hukuki haklarımı saklı tutarak talep ettiğim belgeleri, bilgileri ivedilikle paylaşmanızı rica eder. Bu doğrultuda en kısa sürede yanıt vereceğimi bildiririm. Sorularınız için bana şuradan ulaşabilirsiniz. Bu dava bitti zaten. Ben kazandım ve gaspçı olarak işaretlendi bu arkadaşlar. Ben davayı anlatıyorum sadece. Mustafa. Bu mesajımın ardından çok beklemiyor. Adam çok düşünmüyor bile herhalde. 12.49'da yazmışım. 13.20 yani yarım saat içinde hemen cevabını yapıştırıyor arkadaş. Sesin gitti. Sesin gitti. Sesim gitmedi ya. Gelmiyor mu ses? Geliyor. Tamam. Yarım saat içinde cevabı yapıştırıyor. Adamı şaltere attı. Ben belgenin bilgilerini istedim. Muhtemelen sahte belge gönderdiler diye tahmin ediyorum. O yüzden atıyor şaltere. Merhaba. Önceki mail içeriğinde olmasına rağmen yine iletiyorum. Markanın Instagram ve WhatsApp görüntülerini. Efendim buyur.
Tamam düzeldi. Tamam. Ayrıca belirtmek isterim ki Gidiyoruz. bundan sonraki süreç tarafımızca Dikkat, yürütülmeyecek olup konu Türkiye Varlık Fonu'nun hukuk bilimi ve yetkilendirilmiş avukatları tarafından takip edilecektir. Bu da yalan. Kendi devam etti davaya. Yapay zeka ile oluşturulmuş metinlerle hukuki bir süreci yönlendirmeye çalışmak, e-mail üzerinden hukuki detayları tartışmak, haksız ve hukuksuz kullanıma gerekçeler sunmak, Türkiye'nin en büyük kamu kurumunun markasına tecavüz ederek, ben silkelemedim arkadaşlar bunları, bu yalan beyan, haksız rekabet oluşturacak eylemlerde bulunmak ve bu konuda direnmek sizin açınızdan ciddiyetten uzak bir riskli bir yaklaşımdır. Konunun tahmin ettiğinizden çok daha ciddi sonuçları olabileceğini üzülerek hatırlatmak isterim. Ben bir marka ve patent vekili olarak süreci iyi niyetli bir şekilde zararsız sonuçlandırma fırsatını size sundum. Ancak bu iyi niyetli yaklaşımın istismar edilmemesi gerekir. Yazışmanızda belirttiğiniz gerekçelere sürecin olumsuz olması halinde açılacak olan diğer davalarda kullanabileceğinizi belirtebilirim. Bu sebeple bu mesajın tarafından gönderilen son ileti olup, bu da yalan, alan adının devrine ilişkin transfer kodunun outkod en geç 3 iş günü içerisinde Türkiye Sigorta AŞ teknik birimine iletilmesi gerekmektedir. Size ayrıca bu bilgi verilecektir. Bu da verilmedi yani, ama yani adam sallıyor bir şeyler işte. Aksi halde Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Sigorta AŞ tarafından hem VIPO düzeyinde hem de Türk mahkemeleri nezdinde marka hakkına tecavüz, haksız rekabet, kötü niyetli kullanım, ticari itibar zedelemesi gibi gerekçelerle maddi ve manevi zararların tazmin için gerekli tüm hukuki ve cezai yolların ivedilikle başlatılacağı bilgisini tarafınıza bildiririm. Vallahi anca yazmıştır zaten o kadar sürede. Sürecin uzlaşmayla, yani uzlaşma da çok komik geliyor bana burada kullandığı cümle, sonuçlanması ve daha fazla zarar doğmadan çözümlenmesi için sunduğum bu fırsatın ciddiyetle değerlendirilmesini temenni ederim. Temenni ediyor bir de. Aynen. Valla 11 dakika oradan, 27 buradan ne yapıyor? 38 dakikada adam yardırmış. Yani artık nasıl bir sinirle yazdıysa bilmiyorum. Bu da son mesajı arkadaşlar. Ben artık Hazır bıraktım metindir bunu. onlar Cevap ya. yazmadım yani. Gittim avukata, dedim ki böyle bir herif var, bir şeyler söylüyor. Oltalama mı yapıyor? Nedir bu? Baktı avukat, dedi ki muhtemelen oltalama yapıyor dedi. Yani o seviyede. Baştan sağma işler yani. Öyle düşünebilirsiniz. Merhaba. 3 iş günü içerisinde tarafınıza herhangi bir yanıt vermemeniz nedeniyle bu ileti tarafınıza yapılacak son bilgilendirme niteliğindedir. Nasıl bir son bilgilendirme ise bir bitmedi arkadaş yani. Neyse, bir sonuncuydu gerçi de. Tarafınıza daha önce ilettiğimiz yazıda alan adının devrine ilişkin iyi niyetle ve uzlaşmacı bir çözüm yolu sunulmuş. Yani topu nasıl koyuyor gibi, yani mükemmel bir uzlaşma. Gerek Türkiye Sigorta AŞ markasına ilişkin hukuki dayanaklar hem de ilgili VIPO şikayeti ve erişim engelleme başvurusu detaylarıyla açıklanmıştır. Hadi bak. Ancak sürenin dolmasına rağmen herhangi bir dönüş yapmamanız bu konunun uzlaşıyla değil, yalnızca yargı süreciyle sonuçlanabileceğini göstermektedir. Yani keyfiniz bilir o aşamada zaten. Bu noktadan sonra süreç Türkiye Varlık Fonu'nun vekil avukatları tarafından yürütülecek olup VIPO DRP süreci ve ayrıca diyor. Burada yalnız kendi yürütmeye devam ediyor. Bu Türkiye Varlık Fonu falan avukatları girmiyor devreye. Kendisi devam ediyor bütün işlere. VIPO DRP süreci ve ayrıca Türkiye'de ilgili hukuk mercilerine dava ve cezai süreçleri başlatılacaktır. Böyle bir şey de olmadı yani sonrasında. Özellikle belirtmek isterim ki
Tarafınızda bir savunma argümanı olarak sunulan gerekçeler dava sürecinde aleyhinize delil olarak kullanılabilecek niteliktedir. Bu durum ilerleyen aşamalarda hukuki sorumluluklarınızı daha da ağırlaştırabilir. Eğer halen bir değerlendirme sürecindeyseniz, konuyu kendi avukatınıza danışmanızı ve hukuki riskleri bu çerçevede gözden geçirmenizi ve özellikle avukatınıza fikri mülkiyet hukuku konusunda soru sormanızı tavsiye ederim. Bu uyarının amacı yalnızca sizi bilgilendirmek olup, hukuki sürece geçilmesiyle birlikte artık muhatabınız doğrudan yetkili hukuk birimi olacaktır. Ama olmadı, gene sen oldun. Bitti burada şimdi mailler zaten. Bütün sürprizi bozdun ya. Sürpriz sonlu. Bu arkadaş devam ediyor davaya bu arada. Hukuk birimi falan hiçbir şey yok demek yani. Koskoca Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Sigorta bir tane hukuk birimi kuramamış. Bu arkadaş üzerinden devam ediyorlar davaya. Olasılıklardan biri bu. Bir tanesi bu, belki hiç onlarla iletişim kurmadan iş yapıyor. Kim bilir yani. Ne olabilir? Devam edelim. Şu Instagram reklamından çıktım. Maillerden çıktım. Şimdi bu da bizim davamız arkadaşlar. Bu arkadaşlar 29 Mayıs 2025'te doldurdular formu. VIPO bunu kabul etmedi. Baştan sağma doldurmuşlar formu. Geçersiz saydılar. 31 Temmuz'da bir daha dolduruyorlar form. Bu 31 Temmuz'da doldurma sebepleri de şu diye tahmin ediyorum. Ödemeyi o zaman yapıyorlar. Asli tatil geliyor bizim hukuk birimlerine. Dolayısıyla mesela bir site kapatılma davasını ben var mı yok mu kontrolünü yapamıyorum. Bu arkadaş onun yapmamı kesinlikle istemiyordu anladığım kadarıyla. Onun arkasında bir şey var. Onu ben çözeceğim ileride. Onun için böyle asli tatile getirdi ödemeleri falan. Dava falan yok üstümde ya. Hiçbir şey yok. Ya bununla alakalı bir davamız oldu sadece işte VIPO'yla. Bunun üzerine ben şu an hukuki yollara gideceğim onların üzerine artık. Ne abi anlamadım. Vallahi oltalama gibi duruyor. O kadar kötü yani. Tehditler, artık şeyler, iftiralar falan mailde gördünüz yani. Şimdi bu dava ya açıyorlar 1500 dolar ödeniyor bu dava için. Tek şeyli panelistle istediğinde 1503 tane istersen 2000'er dolar ödüyor iki taraf. Şu an tek taraflı onlar ödedi 1500 tek panelist baktı davaya. İdari hakem heyeti kararı Mehmet Alper Şen'e karşı Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi. Bu dava numarasını direkt arattığınızda Google'dan çıkıyor zaten İngilizcesi. Ben buna yeminli çeviri artı noter onaylı yaptırdım. Bir ton para verip. Şikayetlerde kullanacağım çünkü. Şikayet eden Türkiye'de yerleşik Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi ve Türkiye'de bulunan Assis Patent Limited şirketi tarafından temsil edilmektedir. Bana mailleri atan şirket. Davalı Türkiye'den Mehmet Alper Şen'dir. Alan adı ve tescilden kuruluş. Uyuşmazlık konusu alan adı Türkiye Sigorta.com. Bu benim register'ım, kayıt firmam. Bunun nezdinde tescil edilmiştir. Onu belirtiyor. Usul işlem. İşte şikayet 31 Temmuz 2025'te VIPO'ya sunuluyor falan filan. Burada genel şeyleri anlatıyorlar. İşte şu tarihte bu gönderildi, bu tarihte bu geldi. Bunları şu an geçiyorum. Bunları istiyorsanız şeyde zaten Twitter'da paylaştım bu dosyanın aynısını. Oradan bakabilirsiniz. Olayın arka planı. Bu idari yargılamadaki şikayet eden Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'na göre kurulmuş bir anonim şirket. Yani bu aslında kamu şirketi değil. Anonim şirket özeldir. Bu arada o bilgiyi de vereyim. Bunlar ama kamu yararına çalışıyor gibi. Türkiye Varlık Fonu AŞ'dir. Şikayet eden 13 Nisan 2020 tarihinde başvurusu yapılmış. İşte 2022 tarihinde şu sınıfta tescil edilmiş sigortacılık ve finans üzerine falan. Türkiye Sigorta ibareli Türk marka tescilinin sahibi. İşte o mailde yazan kamu şirketi olduğunu iddia ediyor ama aslında anonim şirket yani.
Uyuşmazlık konusu alanı da, yani kamu şirketi olmasa da önemli değil. Benim mülküm kamuya ait değil. Benim mülküm uluslararası bir .com alan adı. .com.tr olsa o zaman kamu çökebilir üzerine. Ama .com uluslararası bir alan adı. Oraya çökemiyorlar yani. Öyle bir dünya yok. O yüzden yalan beyan veya iftira atıyor üstüme. Dolandırıcılık yaptı falan filan demeye çalışıyor. Halbuki öyle bir şey yok yani. Uyuşmazlık konusu alanı da 27 Ocak 2017 tarihinde kaydedilmiştir. Alanı da Türkiye'de sigorta ile ilgili bilgileri gösteren aktif bir web sitesine yönlendirmektedir. Site farklı sigorta türlerinin bir listesini de içermektedir. Web sitesinin alt kısmında İngilizce ve Türkçe birlikte yazılmış ve iletişim bilgilerini içeren bir mesaj bulunmaktadır. Mesaj şu şekilde: bu alanda satılıktır. Teklif vermek isterseniz aşağıdaki e-posta adreslerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tarafların iddiaları. Bu şimdi Asis Patent'in ya da Türkiye Varlık Fonu'nun iddiaları. Şikayet eden uyuşmazlık konusu alan adının devri için politikada öngörülen her unsur yerine getirdiğini iddia etmektedir. Bu WIPO 3 farklı politikada soru yöneltiyor. Bunları başvuru sahibi doğrulamak zorunda yani. Aleykümselam Ayberk, hoş geldin. Davayı anlatıyorum abi, başımdan geçen. Öncelikle şikayet eden tescilin markasının Türkiye genelinde sigorta ve finansal hizmetlerle bağlantılı olarak kullanıldığını ve geniş çapta tanınırlığa sahip olduğunu ileri sürmekte. Uyuşmazlık konusu alanında şikayet edenin markasını tamamen içermekte olup aksan işaretlerinin diakritik çıkarılması uyuşmazlık konusu alanında ile şikayet edilen markası arasında yanıltıcı benzerliği ortadan kaldırmamaktadır. Burada kastettiği şu: Türkiye sigorta markada Ü harfi var, burada yok, ama bu benzerliği ortadan kaldırmaz demek istiyor. Şikayet eden ayrıca uyuşmazlık konusu alanının internet kullanıcıları nezdinde ciddi bir karışıklık ihtimali yarattığını ve şikayet edenin markasının ayırt edici niteliğini zayıflattığını belirtmektedir. Yani bu benim sorunum değil. İkincisi, şikayet eden davalının uyuşmazlık konusu alan adıyla ilgili olarak hiçbir hak veya meşru menfaati bulunmadığını ileri sürmektedir. Şöyle, davayı açan Türkiye Varlık Fonu, ona vekalet eden Asis Patent açıyor davayı. Tarafta benim, karşı tarafta. Benim anladığıma gasp etmeye çalışıyorlar. Davanın sonucunda ben kazandım, ama onu anlatıyorum. Mailleri falan okuduk öncesinde. İstiyorsan geri alıp bakabilirsin sonra. Şikayet eden davalının Türkiye sigorta adıyla veya uyuşmazlık konusu alanıyla tanınmadığını, yani benim o isimle tanınmadığımı söylüyor. Davalıya şikayet edenin markasını kullanması için hiçbir yetki ve lisans veya izin vermediğini, senin markanı kullanmıyorum ki ben. Davalının şikayet edenle hiçbir bağlantısı veya ilişkisi bulunmadığını, yok zaten. Bağlantı olduğunu sen iddia ettin e-postalarda. Davalının uyuşmazlık konusu alan adı üzerinde marka veya ticaret sicil haklarının olmadığını iddia etmektedir. Tamam, benim zaten senin markanla bir işim yok. Davalının uyuşmazlık konusu alan adı üzerinde marka veya ticaret haklarının olmadığını, şikayet eden ayrıca davalının uyuşmazlık konusu alan adıyla bağlantılı e-posta adresini alan adını satışa sunmak için kullandığını belirtmektedir. Şimdi ben alan adımın e-postasını kullandım diye adam rahatsız oluyor satış yaparken. Yani bana ait satın aldığım bir mülk var. Bu mülkte bir e-posta adresi açıyorum. Şöyle düşün: info@mehmetalpersen.com diye. Bu adam bunu kullanmamdan rahatsız oluyor. Bunu beni kötü niyetli göstermek için kullanmaya çalışıyor. Şikayet edene göre bu durum herhangi bir meşru kullanımın bulunmadığını açıkça göstermektedir. Şikayet eden uyuşmazlık bildiriminden önce mal veya hizmetlerin iyi niyetle sunumuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını iddia etmektedir. Yani iyi niyetli kullanıma dair niye bir kanıt olsun ki zaten? Ben bir şey kullanmıyorum ki. Bilgi yazıyor orada sadece. Sigortacı bilgileri. Çok basit şekilde. Son olarak şikayet eden davalının uyuşmazlık konusu alanında meşru olmayan bir ticari olmayan veya adil bir şekilde kullanmadığını ileri sürmektedir.
Üçüncüsü uyuşmazlık konusu alan adının kötü niyetle kaydedilmesi ve kullanılması ile ilgili olarak şikayet eden alan adının 2017 yılında kaydedildiğini ve bunun şikayet edenin marka haklarının Türkiye'de tesis edilmesinden ve geniş çaplı tanınmasından önemli ölçüde sonra gerçekleştiğini. Şimdi bu cümleyi iyi okumanızı istiyorum çünkü saçma. 2020'de patent başvurusu yapılıyor, 2022'de onaylanıyor ama diyor ki 2017 yılında kaydedilen bu alan adının şikayet edenin marka haklarının Türkiye'de tesis edilmesinden, yani 2020'den ve geniş çapta tanınmasından önemli ölçüde sonra gel. Yani ben diyor ki 2017 yılında ben bunu aldığımda bizim markamız zaten biliniyordu, tanınıyordu. Biz işte her yerde vardık yani demeye çalışıyor. Ama senin zaten markan yoktu ki o zaman. Bu yalan beyanı veriyorlar o evrakta. Ben bunu da zaten belirtiyorum. Şaka gibi, evet. Şikayet eden davalının neredeyse aynı alan adını kullanması ve onu satma girişiminde bulunmasının kötü niyeti gösterdiğini belirtmektedir. Şikayet eden davalının davranışının politikanın paragrafları ile uyumlu olduğunu iddia etmektedir. Zira uyuşmazlık konusu alanı da esas olarak şikayet edene davalının yaptığı masrafları aşan değerli bir bedel karşılığında satmak amacıyla kaydedilmiş olup, yani iddiası şu: ben bunun markası varken alan adını aldım ki bunları satabileyim diye. Halbuki öyle bir şey yok. Ben önce alan adını ben alıyorum. Bunlar 3 yıl sonra o markayı kuruyorlar. Yani kötü niyetle kayıt diye bir şey iddia edemezsin burada. İddia edersen yalancı çıkarsın. Şikayet edenin markasıyla kaynak, sponsorluk veya ilişki konusunda karşılık ihtimali yaratarak ticari kazanç elde etmek için internet kullanıcılarını e-posta tabanlı veya potansiyel web tabanlı bir konuma yönlendirmeye çalışmaktadır. Yani iddia ediyor ki ben bu milleti kendi üstüme çekip onların markası üstünden satış yapacağım, sigortalama işlemleri yapacağım, oltalama yapacağım falan yani. Böyle bir hayal dünyasına girmiş arkadaş. Valla avukat oltalama dedi ben ilk gittiğimde. Hatta bunlar zaten bak 29 Mayıs'ta ilk başvuruyorlar. 31 Temmuz'a kadar ödeme yok arada. Ödemeyi yapmıyorlar. Ben de yani aylarca bekledim. Hatta bu 23-24 Temmuz gibi mail attım Vipo'ya. Dedim ki bunlar bir evrak doldurmuş. Ne oldu bu dava? Sitenizde, database'inizde göremiyorum dedim. Böyle bir dava kaydı yok bizde dediler. Bunun sonrasında bunlar ödemeyi yaptı. Dava öyle başladı yani. Şikayet eden ayrıca uyuşmazlık konusu alan adının sosyal medya platformları aracılığıyla Türkiye sigortayı taklit etmek için kullanıldığını belirtmektedir. Burada da gösterdiğim dosyalar size. Davalının potansiyel mağdurlarla WhatsApp üzerinden etkileşimde bulunduğu, meşruiyet izlenimi yarattığı ve muhtemelen kişisel ve finansal verileri topladığı ifade etmektedir. Helal olsun. Başka bir alan adıyla yapılan işlemi benim alan adımın üstüne atmaya çalışıyorlar ki çökebilsinler yani. Uyuşmazlık konusu alan adının ticari bir bedelle satışa çıkarılmış olması spekülatif niyeti göstermektedir. Şikayet eden ayrıca Türkiye'de yasal işlem başlattığını ve ulusal mevzu otorite yetkisiz kullanım ve yanlış beyan ile ilgili yargılamanın devam ettiğini belirtmektedir. Bu da site erişime engelleme talepleri hakkında, ki ben bunun var olduğuna bile inanmıyorum. Bu kadar zamandır yani 1,5 senedir sonuçlanmamış olabilir mi? Site kapatılsın istiyorlar. Şurada yarım saat sonra kapanıyor site. Sonuç olarak şikayet eden bu olguların markanın itibarından haksız kazanç elde etme, tüketicileri aldatma ve şikayet edenin itibarına zarar verme amacı taşıyan açık bir niyeti gösterdiğini sürmektedir. Bu legit bir dava. İsviçre'deki Vipo, yani alan hatları için uluslararası alan hatlarına bunlar bakıyor arkadaşlar. Bu dava oldu yani gerçekten. Bunlar oltalama yapmaya çalıştılar bana, alamadılar. Dava üzerinden gasp etmeye çalıştılar alan adama. Şimdi devam ediyoruz. Dava dedi benim. Şimdi benim cevaplarımı geçiyoruz burada. Davalı şikayetçinin söz konusu alan adının devri için politika kapsamında gereksiz unsurları yerine getirmediğini ileri sürmektedir. Davalının iddiaları özetle şu şekildedir.
Davalı şikayetin yanıltıcı ve ilgisiz delillere dayandığını iddia etmektedir. Davalı söz konusu alan adının 27 Ocak 2017 tarihinde kendisi tarafından kaydedildiğini ve şikayetçinin marka haklarının ise 13 Nisan 2020 tarihinde alan adının tescilinden sonra tesis edildiğini belirtmektedir. Davalı UDRP ilkeleri uyarınca marka haklarının zamanlamasının genel meşruiyet değerlendirmesinin önemli olduğunu, ancak karışıklığa yol açan benzerlik testinde belirleyici olmadığını vurgulamaktadır. Davalı ayrıca Türk hukukunda önceden tescil edilmiş alan adlarını meşru hakları olarak tanıdığını kaydetmektedir. Bu adama defalarca gönderdiğim o organik bal davası mevzusuyla alakalı yani. Davalı söz konusu alan adını şikayetçinin marka tescilinden ve Türkiye Sigorta AŞ'nin kuruluşundan 3 yıl önce kaydettiğini ve alan adının tesciline ilişkin faturaları sunduğunu belirtmektedir. Faturalarımı da gönderdim alan adını aldığım zamana ait. Davalı söz konusu alan adının Türkiye ve sigorta gibi genel terimlerden oluştuğunu, Türkçe'de sigorta anlamına gelen genel bir hizmet terimi ve alan adının meşru bir yatırım olarak elde edildiğini savunmaktadır. Davalı bütün uygulamaların sektörde yaygın olduğunu ve bu terimlerin birleştirilmesinin karışıklığa yol açacak bir benzerlik yaratmadığını, çünkü genel terimlerin kamuya açık olduğunu ve marka haklarını ihlal etmediğini ileri sürmektedir. Birinin bir şeyine çökmek bu kadar kolay olmamalı. Ya şimdi ben cevap yazmasam çökeceklerdi muhtemelen, yani öyle düşün. Ki %80'i cevap yazmıyormuş. Cevap vermiyormuş bu tür davalar, %80'i. Yani adam en kolay yol geliyor. 1500 doları verdim, alan adı benim oldu hesabı çekiyor yani. Halbuki bana gelip konuşsalar, ricacı olsalar belki o kadar bile ödemeyeceklerdi ama neyse, şimdi konumuz o değil. Davalı ayrıca şikayetçi tarafından sunulan ekran görüntülerinin söz konusu alan adının içeriğinin değişmediğini doğruladığını, bu ekran görüntülerinin söz konusu içeriğinin yalnızca temel sigorta terimlerinin açıklamasından ibaret olduğunu ve hiçbir sigorta hizmeti sunulmadığını gösterdiğini, bunun da sürekli olarak ticari olmayan bir kullanım göstergesi olduğunu belirtmektedir. Kendi gönderdikleri ekran görüntülerinde dedim ki arada 1,5 yıl fark var. Hiçbir değişiklik yok görüntülerde. Şu anki alan adındaki içerik de aynı. Onu belirttim orada yani. Davalı ayrıca söz konusu alan adıyla ilişkili e-posta adresinin yalnızca genel terimlere dayalı meşru bir yatırım ve alan adının yasal olarak yeniden satışı kapsamında kullanıldığını kaydetmektedir. Davalı şikayetçiyi ve onun markasını taklit etmediğini, şikayetçiyle herhangi bir temas kurmadığını veya herhangi bir bağlantı iddia etmediğini, yalnızca yanlış yönlendirilen kullanıcılara gelen e-postalara cevap vererek şikayetçiyle bağlantısının olmadığını açıkladığını ileri sürmektedir. Son olarak davalı meşru alan adı sahipliği veya iyi niyetli kullanım için şikayetçi veya markasını bir bağlantının gerekli olmadığını eklemektedir. Ben burada sunduğum başka e-postalar var. Mesela yanlışlıkla adam Türkiye Sigorta'ya diye atıyor e-postayı, ben cevaplıyorum, diyorum ki benim bir ilgim yok, sigortacılık faaliyeti yapmıyorum, arama yapın Google'da falan, doğru adresi bulun ya da düzeltin adresinizi, oraya gönderin diye. Bunlardan gönderdim birkaç tane örnek. Devam ediyorum. Davalı kötü niyet iddialarının asılsız olduğunu, yanıltıcı delillere dayandığını ve şikayetçinin kötü niyeti davranışını yansıttığını ileri sürmektedir. Yani burada o WhatsApp yazışmalarının falan benimle ilgili olmadığını, yanıltıcı beyan sunduklarını falan gösteriyorum. Davalı şikayetçinin dolandırıcılık iddiasında alan adını yanlış belirttiğini, çünkü dolandırıcılık iddiasıyla ilgili alan adının Türkiye Sigorta.com Türkçe Ü harfiyle olduğunu iddia etmektedir. Şikayetçinin sosyal medyada taklit iddialarıyla ilgili olarak davalı sunulan delillerin söz konusu alan adıyla herhangi bir bağlantı kurulmasını sağlayamayacağını savunmaktadır. Sonuç olarak davalı iddia edilen dolandırıcılığın söz konusu alan adını içermediğini ve şikayetçinin yanlış tanımlamasının ya kasıtlı ya da ağır ihmal sonucu olduğunu, bunun da şikayetin güvenilirliğini zayıflattığını ileri sürmektedir. Davalı ayrıca Türk mahkemesine sunulan iddianın dayanaksız olduğunu ve söz konusu dava ile ilgili herhangi bir hukuki bildirim almadığını belirtmektedir. Bu da o davası.
site erişimi engellensin dedikleri dava. Bildirim almadığımı söylüyorum. Davalı ayrıca bir alan adının satışa çıkarılmasını kötü niyet teşkil etmediğini, bunun yalnızca şikayetçi özel olarak hedeflendiğinde geçerli olduğunu savunmaktadır. Yani ben gidip Türkiye Sigorta'ya deseydim ki benim elimde bu alan adı var, bunu almak ister misin? O zaman ben etik olmuyor bu, suçlu oluyorum. Ben bunu yapmadım zaten. Genel olarak bir satış yapıyorum yani. Bu bağlamda davalı söz konusu alanı da şikayetçiye doğrudan teklif etmediğini ve satılık ilanının yanlış yönlendirilen e-postalara verilen açıklayıcı yanıtlarla birlikte değerlendirildiğinde şikayetçinin markasından faydalanma amacı taşımadığını göstermektedir. Şikayetçinin markasından onu geçtik. Davalı ayrıca şikayetçinin de söz konusu alan adını marka tescilinden önce satışa çıkardığını kabul ettiğini ileri sürmektedir. Bu da şu, benim bir yazımı alıntılıyor bu arkadaş e-postada. Onu kapattım herhalde gerçi de. Benim şu yazımı alıntılıyor arkadaş. Bunun tamamını alıntılamış yani. Bunu alıntıladığı için de zaten benim orada 2020'den önce satışa çıkardığımı kabul ettiğini ima ediyorum ben. Bunun kötü niyeti dur bir saniye, nerede kalmıştık? Söz konusu alanıyla ilişkili e-posta adresinin kullanımına gelince davalı kötü niyetli bir kullanım olmadığında bu kullanım meşru hakları ortadan kaldırmadığını ve bunun meşru ticari olmayan bir kullanım teşkil ettiğini belirtmektedir. Davalı söz konusu alan adının 2017 yılında şikayetçinin marka tescilinden önce kaydedildiğini vurgulayarak bunun kötü niyetli bir tescil olduğunu kabul edilemeyeceğini belirtmektedir. Davalı şikayetçinin ilgili tescillerinin zaman çizelgesini yanlış aktardığını, bu yanlış beyanın yanıltıcı olduğunu ve kötü niyet sergilediğini ileri sürmektedir. Son olarak davalı şikayetçinin eylemlerinin UDRP sürecinin kötüye kullanım teşkil ettiğini ileri sürmekte ve tersine alan adı gaspı tespit edilmesini talep etmektedir. Şimdi tartışma ve bulgular. Burada şikayetin başarılı olabilmesi için şunlar bunlar olmalıdır diye bunları altını çiziyor. Tüm unsurlar değerlendiriliyor. İşte o 3 tane unsur var şikayetçinin kanıtlaması gereken. Bunları kanıtlayamazsa eğer kaybediyor davayı zaten. İlki birebir aynı veya karıştırılacak derecede benzer olması alan adıyla markanın. Birinci unsura esasen bir ehliyet aktif husumet şartı olarak işlev gördüğü genel kabul görmektedir. Karıştırılma ihtimaline ilişkin ehliyet veya eşik testi şikayetinin ticari markası ile ihtilaflı alan adı arasında gerekçeli ancak nispeten basit bir karşılaştırmayı içerir. Şimdi burada yaptıkları eşleştirme markayla birebir uyumluluğu var mı ya da benziyor mu falan onun kontrolünü yapıyorlar özetle. Haklar ve meşru kullanım. Bu da mesela diyor ki işte şikayet edilen kişinin yani davalı meşru bir kullanım hakkı var mı bu alan adında? Üçüncüsü ise kötü niyetli tescil edilmiş veya kullanılmış. Yani ben marka hakkından sonra tescil etmişsem bunları satmak amacıyla bu kötü niyet göstergesi veya benim alan adım var ben bunların markasını taklit ediyorsam bu da kötü niyet kabul ediyor. Yani burada bunları kanıtlarsa ancak benim alan adımı transfer ediyorlar onlara. Kanıtlayabilirse. Burada o unsurların detayları anlatılıyor. Hakem heyeti mevcut kayıtlarda davalının ihtilaf konusu alan adına şikayetçiyi ve şikayetçiye ait marka haklarını hedef alarak kötü niyeti tescil ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı kanaatine varmıştır. Zira davalının alan adı tescil ettiği tarihte şikayetçinin herhangi bir marka hakkı mevcut değildi. Ben bunu adama mailde anlatmaya çalıştım. Anlamadı adam. NATO kafa, NATO mermer derler ya. Hakem heyeti şikayetçiye ait markanın hali hazırda Türkiye'de sigorta hizmetleri alanında geniş çapta tanındığını kabul etmektedir. Ancak bu uyuşmazlık bakımından esasen değerlendirilmesi gereken husus davalının ihtilaf konusu alanının tescil ettiği tarihte kötü niyetle hareket edip etmediğidir.
Şikayet dilekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere ihtilaf konusu alan adı 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Buna karşın şikayetçiye ait marka 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmiştir. Devamında şikayetçi yalnızca alan adının 2017 yılında şikayetçinin marka haklarının tescil edilmesinden ve Türkiye'de geniş çapta tanınmasından oldukça sonra tescil edildiğini ileri sürmektedir. Bak, şikayetçinin lafı bu. Ne var ki şikayetçi ihtilaf konusu alan adının tescil tarihinden daha önce Türkiye sigorta ibaresi üzerinde herhangi bir marka hakkına sahip olduğunu destekleyen herhangi bir delil sunmamıştır. Marka tescil tarihine ek olarak şikayetçinin sunduğu deliller şikayetçinin bağlı kuruluşu olan Türkiye Sigorta AŞ şirketinin 1957 yılında eski ticari ünvanlı Güneş Sigorta AŞ adıyla kurulduğunu ve daha sonra 2020 yılında Türkiye Sigorta AŞ adını aldığını göstermektedir. Davalıların iddiasına göre bahsi geçen şirketin resmi web sitesi turkiyesigorta.com.tr'de 2020 yılında 3 farklı şirketin birleşmesiyle kurulduğunu duyurmaktadır. Bu nedenle mevcut kayıtlar ışığında hakem heyeti şikayetçinin iddiasının kronolojik olarak doğru olmadığını hükme bağlamıştır. Ayrıca şikayetçi yukarıda atıfta bulunan bu bölümlerdeki genel ilkeye getirilen istisnanın varlığına dahi değinmemiştir. Bu doğrultuda mevcut kayıtlar davanın şu bölümlerde belirtilen istisna kapsamına girdiği sonucu desteklememektedir. Son olarak davalı ihtilaf konusu alan adına 2017 tarihinde tescil ettiğini beyan etmiş ve yanıt dilekçesine ek olarak GoDaddy tarafından düzenlenmiş alan adı ön siparişi ve yenilemelerine ilişkin faturaları sunmuştur. Benden bahsediyor. Yani ilk fatura 25 Ocak 2017 tarihini taşımakta olup bir alan adına yönelik ön siparişi konu almaktadır. Bu belgede ihtilaf konusu alan adı açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte davalının adına yer verilmektedir. İkinci fatura ise 29 Ağustos 2017 tarihinde taşımakta olup birden fazla alan adının yenilenmesine ilişkindir. Bu belgede hem davalının adı hem de ihtilaf konusu alan adı yenilenen alan adları arasında açıkça yer almaktadır. Aksini gösteren bir delil bulunmadığı sürece hakem heyeti söz konusu faturaların davalının 2017 yılında ihtilaf konusu alan adının tescil sahibi olduğunu yeterli derecede ortaya koyduğunu değerlendirmektedir. Heyet ayrıca davalı tarafından tescil edilip yenilenen diğer alan adlarının da sözlükte yer alan ve jenerik nitelikte Türkçe terimler olduğu izlenimini edinmiştir. Bu husus davalının jenerik alan adlarına yatırım yaptığı yönündeki iddiasını destekler niteliktedir. Sonuç olarak hakem heyeti şikayetçiye ait markanın davalının ihtilaf konusu alanının tescil etmesinden 3 yıldan fazla bir süre sonra tescil edildiğini tespit etmektedir. Mevcut kayıtlar çerçevesinde değerlendirildiğinde davalının alanının tescil ettiği tarihte şikayetçiye ait markayı hedef almış olmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Şirket demez mi şimdi o kadar dava açtım, para verdik, sonuç oldu. Ben sonucu bildirdiklerine de inanmıyorum. Ya sadece dava olumsuz oldu deyip geçmişlerdir. Şimdi daha kötüsünü göreceğiz orada çünkü. Şikayetçi kötü niyetli tescille ilişkin ispat yükünü yerine getiremediğinden hakem heyetinin ihtilaf konusu alan adının kötü niyetli kullanımı ile ilgili taraf beyanlarının değerlendirmesine gerek bulunmamaktadır. Her halükarda heyetin bu husustaki değerlendirmeleri UDRP politikası çerçevesinde bu uyuşmazlığa ilişkin sonuca etki etmeyecektir. Bu çerçevede taraflar ihtilaf konusu alan adının kötü niyetli kullanım konusundaki iddialarını değerlendirmek üzere yargı yoluna başvurma imkanını göz önünde bulundurabilirler. Mevcut kayıtlara dayanarak hakem heyeti politikanın 3. unsurunun ispatlanamadığını sonucuna varmıştır. Şimdi bu zaten davayı bitiriyor. Benim lehime bitti dava. Şimdi ben bunları diyorum ki tersine alan adı gaspıyla suçlayın bunları. Kuralların 15'e paragrafı. Hakem heyetinin taraflarının sunumlarını değerlendirdikten sonra şikayetin kötü niyetle yapıldığı, örneğin bir tersine alan adı gaspı girişimi kapsamında ya da alan adı sahibini taciz etme amacıyla sonucuna varması halinde kararların şikayetin kötü niyetle yapıldığına ve idari yargılama sürecine suistimalini oluşturduğunu beyan etmesi gerektiğini öngörmektedir. Şikayetin başarısızlıkla sonuçlanması tek başına tersine alan adı ele geçirme durumunun varlığını kanıtlamak için yeterli değildir. Burada bir açıklamasını yapıyor. Sonra diyor ki panelistin tersine alan adı gaspı tespiti yaparken dayandıkları gerekçeler onları sıralıyor burada.
Geçiyorum o kısmı, gerek yok. Mevcut davada ihtilaf konusu alan adı şikayetçinin marka tescilinden 3 yıl önce kayıt edilmiştir. Şikayetçi şikayet dilekçesinde öncelikle bu hususları kabul etmektedir. Ancak daha sonra çelişkili bir şekilde ihtilaf konusu alan adının şikayetçinin marka haklarından tescil edilmesinden ve Türkiye'de geniş çapta tanınmasına önemli ölçüde sonra tescil edildiğini iddia etmiştir. Yalan beyan vermiştir diyor burada yani. Yukarıda belirtildiği üzere şikayetçi bu iddiayı destekleyecek herhangi bir delil sunmamıştır. Ayrıca şikayetçi için bu WIPO genel bakış 3.0'da işte numaralı bölümünde belirtilen genel ilkeye ilişkin bir istisnanın varlığını ortaya koymak yükümlülüğündeydi. Ancak şikayetçi bu konuda herhangi bir argüman veya delil sunmamıştır. Daha da önemlisi mevcut kayıtlara göre ihtilaf konusu alan adının şikayetçinin marka haklarını edinmesinden ve bağlı kuruluşunu kurmasından önce tespit edildiği hususu taraflar arasında şikayet öncesi iletişimlerde davalı tarafından şikayetçinin dikkatine sunulmuştur. Adama yazdım yani kaç kere. Daha ondan sonra bu e-postalarda hatta belirtilmiş diye işaretlemişler. Buna rağmen şikayetçi şikayetini ısrar etmiştir. Hakem heyeti ayrıca şikayetçinin bu süreçte dış temsilci vasıtasıyla temsil edildiğini değerlendirmekte olup bazı heyetler temsil edilen bir şikayetçinin daha yüksek bir standartla değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Sonuç olarak hakem heyeti şikayetçinin politikada belirtilen temel unsurlardan birini kanıtlayamayacağını bilmesine gerektiğine karar vermiştir. Yani sen bu davayı kazanamayacağını bildiğin halde açtın diyor adama. Bu bir suç yani. Bu koşullar altında hakem heyeti davanın talebini kabul edecek ve şikayetin bir tersine alan adı gaspı girişimi teşkil ettiğine hükmedecektir. Yani bunlar şu an Avrupa'daki mahkemeler nezdinde gaspçı olarak işaretlendiler. Daha sonra bir davaları olduğu zaman bu direkt önlerine çıkacak. Siz gasp girişiminde bulundunuz. Yani bu çok kötü bir şey aslında. Yani uluslararası çalışan firmalar için berbat bir şey. Yani bizimkiler sadece Türkiye içinde çalıştıkları için çok etkilemeyebilir tabii. Yukarıda belirtilen nedenlerle şikayet reddedilmiştir. Dava bu şekilde arkadaşlar. Yani her türlü tehdit var. Efendime söyleyeyim, yalan beyanlarla iftiralar var. Bayağı bildiğiniz bayağı bir drama döndü yani bu dönem sonunda. Stres de yaşadım doğal olarak yani. Olaylar bu şekilde vuku bulmuştur arkadaşlar. Evet. Biz zaten hukuki yollara başvuracağız. Ben avukatla görüştüm. Artık ne gerekiyorsa suç duyurusunda bulunacağız. Ceza mahkemesine vereceğiz. Oraya vereceğiz. Buraya vereceğiz. Her yere vereceğiz arkadaşlar. Ya adamlar insan gibi iletişim kurmak yerine direkt saldırmaya çalışıyor abi işte. Okudum size e-postaları. Daha benimle iletişim bile kurmadan phishing raporu attılar benim servis sağlayıcıma. Hiç iletişim kurmaya bile adamlar uğraşmıyor. Kendi kendine gelin güvey olmuş adam. Zora soktu, bir de şirkete gaspçı yaptı yani koskoca Türkiye Varlık Fonu'nu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın o içinde olduğu bir kuruma gaspçı dedirtti adam yani. Nasıl bir şey bilmiyorum yani. Ben gideceğim sonuna kadar çünkü yani benim itibarım da gasp edilmeye çalışıldı burada. İftira atıldı. O yüzden gideceğim tabii ki, hukuki yollara başvuracağız. Neyse ben bunu bir anlatmak istedim. Belki YouTube'a yükleriz bilmiyorum. Yükler miyiz yüklemez miyiz ama en azından siz de bilin istedim. Abi stres yapma değil, yapıyorsun ister istemez. Yani biri sana iftira atıyor, dava açacağım üstüne diyor, ben güçlüyüm, siyasi olarak gücüm var arkamda diyor. İster istemez stres oluyorsun. Olmamak mümkün değil yani. Ya Alper, sen stres oluyorsun da karşı tarafın yani hiç kaybetmişler kazanmışlar hiç umurlarında değil, biliyorsun, farkındasın değil mi? Değil abi, onların umurunda değil tabii. Ya anladın mı? Onlar yani atalım bir yol, atalım bir işte diyor. Belki tutarız falan mantığı. Ben onu gördüm ya. Tamamen o yani. Ben de. Maalesef öyle bir şeyleri var. Adam zaten benimle iletişim falan kurmadılar yani. Ne dava başladıktan sonra ne sonrasında. Bu arada davayla alakalı ben de ufak bir şeyler söyleyeyim. Çok savcımla arayı kötü yapmadan. Yani bu neyin örneği biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bu, tamam mı? Türkiye'de 2-3 tane yerle bağlantısı olan insanların, tamam mı, hiç şeysiz nasıl her şeyi kötüye kullanmak isteyebileceğini gösteren bir şey yani, anlatabiliyorum. Yani şu durumun varlık fonunun hiç haberi bile olma ihtimali çok yüksek abi. Tamamen yani hiç bilgisi olmadan, yani bazı kamu kurumlarına hiç bilgi vermeden, tamam mı,
kamu kurumlarıyla bağlantısı var diye Türkiye'de işlerini böyle bu şekilde çözebileceklerini sanan böyle firmalar mevcut maalesef. Ama vekalet verilmiş Yani sonuçta. ben inanmıyorum yani Varlık Fonu'nun bu konudan haberi olduğuna inanmıyorum yani. Ya şöyle bir Belki ihtimal de var ama çok alakasız birine söylemişlerdir. Anladın mı? Böyle bir şey yapacağım. Sadece üstün körü söylemişlerdir. Yani davanın içeriğiyle falan alakalı hiçbir şey söylememiş olabilirler. Peki bu adam atıyorum arkasında gerçekten Türkiye Varlık Fonu olmasa bu şekilde beni tehdit eder miydi? Şey yapar mıydı? İftira atar mıydı? Çalışır mıydı? Hayır. Kontağı var. Ama bizzat bence haberi yok fonun. Piyonluk yapıyor da olabilir ama yani fona. Emir almıştır yapacaksın diye. Olabilir. Eğer bu işten adam ceza almazsa falan da fonu tarafında. Demek ki şey mi? Bu adam neyden ceza alacak abi? Yani varlık fonu bununla bağlantısını kesmesi. Hiçbir şey olmayacak biliyor musun Yusuf abi? Hiçbir şey olmayacak. O zaman hiçbir şey olmayacak. Aynen devam edecek. Yapamadık, olmadı diyecek, geçecek. Bu kadar. Ben de onu diyorum işte. Demek ki varlık fonu bu işin arkasında. Valla bu mahkeme uluslararası yerine Türkiye'de olsa da Alper çoktan kaybetmişti. Abi sen öyle düşünüyorsun da uluslararası şeyin yani öyle o kadar da değil abi, anlatabiliyorum. Uluslararası firmanın Alper'e orayı göstermedi çünkü isim falan vermek yasak ama uluslararası firmanın bilirkişisi Türk abi. Gidip Avrupa'dan birini bilirkişi atamadı. Türkiye'den Yok, birini o davada yazıyor zaten. O sıkıntı değil, onu gösterebiliyorum yani. Ya çok önemli değil de yani anlatabiliyorum yani o kadar da şey değil yani. Tamam, çoğu insan öyle de o kadar da değil yani. Türkiye'den bu kararı veren bir Türk yani. Yabancı ülke değil yani. Şu Mehmet Polat Kalafatoğlu diye. O zaten Aynen. Davada yazdığı için söyleyebiliyorum, onda sıkıntı yok. Yani bu demek istediğimi anlatabilirim yani bu olay öyle değil yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi WIPO gidip mesela bu davaya gidip Amerika'daki birine vermez yani. Mutlaka Türkiye'deki birine verecek ki çünkü firma Türk firması olduğu için o konuyu daha iyi atayabileceğini düşünüyor. Yani doğal olarak uluslararası olarak da böyle. Yani Amerika'daki bir firmaysa Amerika'daki bir kişi atanır. Almanya'daysa Almanya'da bir kişi atanır. Çünkü Türkiye sigorta firmasının durumunu bilmesi gerekiyor. Türkiye'deki yaygınlığını bilmesi gerekiyor. İşte, bunu Almanya'daki bir adam çok bilemeyebilir yani. Google'la araştırmakla alakalı bir durum değil. Demek istediğim o. Yani sen diyorsun yani şey diyorsun da öyle değil abi o iş. Türkiye'den birini seçmiş olmaları zaten bende ayrı bir stres oluşturdu. Hani avukatım bir şey olmaz dedi. Hani sonuçta adam yemin ediyor, bu bir şeyi var falan. Ama hani insan ister istemez şüpheye düşüyor abi. Yani bu taraf tutabilir, bir şey yapabilir diyorsun yani ister istemez. Ama işte o her zaman her kuşun eti yenmiyor işte abi, yapacak bir şey yok. Evet. İşte en büyük örnek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Oradaki Türk yargıçtan herkes şikayetçi. Abi farklı mevzular abi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi abi. Şimdi WIPO'nun durumuyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin durumu farklı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece sadece kararın doğru veya yanlış olduğunu bildirebiliyor. Ama yaptırım yapamıyor. WIPO öyle değil abi. WIPO, eğer Alper WIPO'da haksız çıksaydı direkt elinden bütün hakları alıp direkt Türkiye sigortaya verirdi abi. Tabii. O kadar yaptırımı var WIPO'nun. Yani ikisini birbirine kıyaslama, çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece diyor ki sen bu kararı yanlış yaptın diyor. Türkiye o söylediği şeye uyar veya uymaz. Aynı Anayasa Mahkemesi gibi. Anayasa Mahkemesi de bir kurala şey diyor. Bu kural anayasaya uygun veya değil diyor. Ama Anayasa Mahkemesi şunu yapamıyor. Şunu suçlayın, şunu atın, şunu bilmem ne yapın yapamıyor. WIPO öyle değil abi. WIPO eğer karar verirse kararı uygulatma gücü de var. Şöyle öyle bir çalışma mantığı. yani. Mesela eğer karşı taraf kazansaydı davayı 10 gün içerisinde, yani 10 gün sonrasına veriyorlar. Benim şeyime bildiriyor domain kayıt firmama. Diyor ki bu alanını 10 gün sonra şuraya transfer yapacaksın. Yani benim buna 10 gün sürem var. Türkiye'de Yargıtay'a gitmem gerekiyor ancak. Durdurma talebi çıkartmak için. Yani bana itiraz hakkı da yok WIPO'ya falan. Sadece Yargıtay'a gidebiliyorum öyle bir şey olduğunda. Yani onun stresi de vardı. Hani alana da gidecek. O bir de kazansalar üstüne başka davalar da açacaktı bunlar. Şey düşünmeyin yani. Biz kazandık, haklıydık. İşte sana daha da fazla şey yapacağız. Tazminat bilmem ne, cart curt. Yani şimdi sıra bende. Ben onlara yapacağım o işi de. Her şey sırayla. Maalesef öyle yani. Böyle saçma sapan bir dava sürecine girdik, çıktık.